Merhaba arkadaşlar. Mounjaro kullanmaya başladım. Yaşadıklarımı ve bu yolculukta öğrendiklerimi paylaşıyorum. Başlamadan önce hatırlatma yapmam gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Ben bir doktor değilim. Bu bir tavsiye videosu değildir. Sadece insanlar Mounjaro kullanan birisi ne yaşadı ve sağlıklı olup zayıflayıp hayatına öyle devam etmek isteyen birisi yani ben neler yapıyorum, hayatıma neler uyguluyorum bir örnek olarak görsünler diye bu videoları çekiyorum. Siz Mounjaro kullanmak isterseniz rica ediyorum eczanede satılıyor diye bu reçetesiz gidip almayın. Çünkü Mounjaro çok etkili ve yan etkileri olan bir iğne, bir ilaç. Bir endokrinoloji doktoruna gidin, muayene olun. O size kan tahlilleri yapacak. Sonra doktor kontrolünde kullanın. Doz arttırımını da doktor kontrolünde yapın. Çok özür dilerim. Böyle bir cahillik yapmayın. Çünkü bu cahillik olur. Çünkü bundan zararlı çıkarsınız. Belki sizin bünyenizde iğneye tepki verecek bir durum var. Bile bile kendinize zarar vermiş olursunuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakın. Ben 100 kilo başladım. Diyabet olduğum için doktor bana endokrinoloji doktoru başlattı. Ben iğnenin zayıflattığını da öğrendim. Ayrıca içindeki GIP ve GLP-1 reseptörlerine takviyeden dolayı e, felç tehlikesini azalttığını ve kalp krizi riskini azalttığını öğrendim. Çok sağlıklı olduğunu. Yani sadece kilo, sadece diyabet değil. Artılarını öğrendiğim için gönül rahatlığıyla başladım. Ve şöyle bir şeye karar verdim. Ben 70 kiloya düşeceğim. Mounjaro tecrübesi için yurt dışındaki yapılan yayınlarda 72 haftada %22 netice deniyor. Yani bir Mounjaro kullanıcısının alabileceği maksimum en iyi sonuç 72 haftada %22 olarak tespit edilmiş. Bu şu demek değil. Her kullanan %22 zayıflayacak demek değil. Ve 72 hafta. Ben şöyle bir yol haritası çizdim. Ben Mounjaro kullanacağım. O arada yememi çok kontrol edeceğim. Çok düzenli olacağım. Yeme alışkanlığımı bir düzene oturtacağım. İğne bittiğinde çünkü açlık hissi geri geleceği için hayatıma kontrol devam edeceğim. Ve 72 hafta değil 24 haftada 30 kilo vereceğim hedefi koydum kendime. Ben şu an 15. haftadayım ve 19 kilo verdim. Bu da demektir ki ben 15 haftada %19 zayıflamışım. Yani ben 3 kilo daha vermiş olsam 72 haftadaki hedefe ulaşmış olacağım. Şunu fark ettim. İlk başlarda 1.800-1.200 kilo verirken sabitlendi. Ciddi böyle değişik bir şey. Her hafta 1 kilo veririm. Fix, sabit. Her hafta 1 kilo. Ama benim kendi koyduğum hedefe az kaldı. Yani 9 hafta kaldı. 9 kilo daha versem her hafta bu 19-9 28 yapar. Ama benim 30 kilo vermem lazım. Böyle bir hedefim var benim. O yüzden şuna karar verdim. Daha önce bahsetmiştim. Ben belli vitaminler ve takviyeler alıyorum. Bu tavsiye değil ama bu söyleyeceklerimi araştırmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü ben bunların bazılarını hiçbir sağlıklı problemi olmayan, hayatlarında grip, nezle bile olmamış 2 tane 20 yaşında çocuğuma kullandırıyorum. Ne onlar? Sayacağım. Arkadaşlar ben bu sayacaklarımın hepsini haftada bir tane alıyorum. Bir tanesini şimdi 2 başladım. Sebebini söyleyeceğim biraz sonra. Arkadaşlar ben bunları gündeme bile koydum. Şu anda karşımda kütüphanem var. Duvar kütüphane. Orada rafta. E, hafif bakıyorum ama tam göremiyorum. Uzak çünkü. E, pazartesileri D3 kullanıyorum. D vitamini kullanıyorum.
Ee, Salı günleri ee, folik asit aldım. Folik asit kullanıyorum. Çarşamba günleri mag, magnezyum ve B12 kullanıyorum. Bu ikisinin birlikte kullanılması iyiymiş. Etkisi artarmış. Ee, Özür diliyorum. Salı günü folik asitle beraber Gilfor kullanıyorum. Perşembe günü Gilfor kullanıyorum. Cuma günü Akselmansiye kullanıyorum. Cumartesi günü Resveratrol kullanıyorum. Pazar günü Berberin kullanıyorum. Bunun diğer adı Berberis. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Ben dedim ki daha önce bir videoda bu Gilfor'u ben metformin var içinde. Yaşlanmayı azaltan bir madde. O yüzden kullanıyorum. Bunu diyabet hastaları kullanıyor. Tokluk hissi veriyor. Benim bir arkadaşım da bunu kilolu ve diyabet de var. Zayıflamak için kullanıyor. Bunu kullananlar günde 2 tane içiyorlar. Şimdi ben dedim ki iğne için ben bunu bir tane kullanıyorum. Asıl amacım tokluk hissi değil. Diyabet tedavisi değil. İçindeki metformin. Araştırın, metformin. Şu an Avrupa'da test yapılıyor. Yaşlanmayı engelleyen mucize olarak. Yani şöyle düşünün. Nasıl Viagra'yı buldular ve bunun erkek cinselliğine faydası olduğu aslında kalp ilacıydı. Nasıl Manjoro'yu, Ozempic'i, Saxenda'yı buldular diyabet için ama kilo verdiği ortaya çıktı. Aynı şekilde Gilfor bir diyabet hapı ve metformin var içinde. O da yaşlanma engelliyor. Ben bunu dedim ki haftada bir tane kullanacağım. Ama iğneyi bitirdikten sonra 2 tane kullanacağım. Bu hafta 2 tane kullandım. Şu anda 3'e çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü benim acilen 1 kilonun üzerine çıkmam lazım. O hedefime erişmek için. Burada ben arkadaşlar bunun bir tanesi hariç hepsini yaşadığım sürece kullanacağım. Ne o? Folik asit. İsterseniz biraz sayayım. Bak artık ezbere biliyorum kullandığım için. D, Gilfor, B12 dediğim B1, B6, B12'den oluşan bir hap. B diyeyim ben size. B1, B6 ve B12'den oluşan bir hap. Magnezyum, Aksermansia, Resveratrol, Berberin. Arkadaşlar kiloluysanız D vitamini eksikliği olma ihtimali çok yüksek. Bunu kontrol ettirin. D vitamini düşükse kilo alıyormuşsun. Bende D vitamini sıfırmış. Sıfır, düşük değil, sıfırmış. Ben o yüzden bunu söylüyorum 1. 2. Arkadaşlar bu 3 tane söylediğim şeyi çok araştırın. Berberis 2 ismi var. Resveratrol, Akselmansia. Kilonuz varsa bunları araştırın. Ben folik asit aldım. Şu anda. Sanırım ufak kutu bu. 30 tane var. Haftada bir tane içiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Folik asit bitti mi? Onun yerine omega 3 alacağım. O bitti mi? Onun yerine kiril yağı alacağım. 2 tane daha şey var. İsimleri karışık. Şu an söyleyemiyorum. Almadığım için de aklımda değil. Onları da söylerim sonra. Yani onlar dönecek. Yani bir tane folik asit kullanacağım. Bitecek. İçinde çok adet olan bir 90'lı paket şey alacağım. Omega 3. Sonra o bitti mi kirli alacağım. 52 hafta var. Ben haftada bir tane içiyorum. Yani 90'lı paket aldığım zaman 1,5 sene yetecek bana. Şimdi akla şu gelebilir. Bu çok zengin, çok para harcıyor. Arkadaşlar ben zengin değilim. Ben normal yurdum insanıyım. Ben sosyal medyadan geçinmiyorum. Bak hiçbir videonun başında abone olun, yorum yapın. Böyle takipçi kasmaya çalışmıyorum yani. Benim 3 tane kanalım var. Binlerce videom var. Herhalde 4000 falandır. Hiçbir videomda abone olun, yorum yapın falan öyle bir şey demiyorum. Benim hiçbir kanalımın e, para kazanmaya açık değil. Bir reklam çıkıyorsa benimle alakası yok. Onu YouTube kendisi koyuyor. Yani ben istediğim için orada reklam yayınlanmıyor. Ben para kazanmıyorum. Ben burada bu işi Allah rızası için yapıyorum arkadaşlar. 4000 videom var. Hepsi Allah rızası için. İnsanlara faydam olsun diye. Şimdi gelelim. Bu adam çok zengin o yüzden para. Hayır arkadaşlar. Neye para vermiyorsunuz ki? Bir sürü ıvır zıvıra para veriyorsunuz.
Ya bakın ben dedim ki işte resveratrol, berberis, akselmansiya, magnezyum, folik asit. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu D, B1, B6, B12 ve magnezyumu, ben magnezyumu parayla aldım da yani böyle internet sitelerinden de. Bunları bir sağlık ocağına yazabilirsiniz. Magnezyum, B12, B1, B6, B12'de oluşanı. D3'ü bunları bir kere sağlık ocağına yazabilirsiniz. Dahili doktoruna yazabilirsiniz. Bunu bedavaya getirirsiniz. Geç. Alacağın ne? Bir tane berberis, bir tane akselmansiya, bir tane resveratrol, bir de işte folik asit. O bitince omega 3, o bitince kiril yağı. Arkadaşlar bunların hepsinin ben sana şu an parasını söyleyeyim sana. Türkçe söylemeyeceğim, Türkçe söylemeyeceğim. Niye? Çünkü bu video burada uzun kalır diye. İnsanlar başka zaman seyrederler. Dolar üzerinden söyleyeceğim. E, en fazla 10 dolar olsa 50-60 dolar. 60 dolar falandır. Bir de bir kere alacaksın. Yani bir tanesinin paketinde 60 tane var. Tamam mı? İşte folik asitte 30 tane var. Ama onun fiyatı ucuz. Çok ucuz. O e, 3-4 dolar bir şey. Tamam mı? Öbürünün paketinde bir tanesinde 60 tane var. Yani bir sene kullanacaksın bunu arkadaşım. Para değil bu. Tamam mı? Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Başka bir konuya geçeyim. Şimdi bizim aşağıda bir eczacı var. Eczacının yanında bir tane adamı var. Çocuk çok kilolu. Böyle yani tahmin edemem de 150'nin üzerindedir çocuk. Rahat. 150-160. Ben ona dedim ki dur. Bak dedim. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana yardımcı olmak için söylüyorum. Buyur abi dedi. Tanıyor çocuk beni. Sen de şeker var mı dedim. Abi olabilir. Nasıl olabilir dedim ya. Sen hiç dedim bir doktora gitmedin mi? Tamam mı? Ya işte bizim eczacının oğlu dahili doktoru. O bana bir endokrinoloji doktoruna git dedi. Dedim sen hiç endokrinolojiye gitmedin mi? Yok abi gitmedim diyor. 160 kilo abi çok. 150'den fazla rahat. Dedim bak sen bir endokrinoloji doktoruna git. Burada çalışıyorsun, maaş da alıyorsun. Tamam mı? Ya Ozempic ya Saxenda ya Manjaro hangisine paran yeterse. Bunlardan bir tanesini kullan. Doktor kontrolünde. Sonra dedim benim YouTube'da videolarım var. Bak bu oynatma listesi var. Manjaro deneyimim diye. Bunu seyret. Ve bir yol haritası çiz dedim. Adım İbrahim. Eminim yapmayacak. 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 Yani geçen markette kasapta bir kadın vardı. Böyle kaç yaşında diyeyim? 50 yaşlarında bir kadın. Söz açıldı. Ben dedi şeye gidiyorum. Rezonans zayıflama gidiyorum. Ama çok uzak. Gittiğim yer. İşte ayda kaç para veriyorsun dedim. Kaç para dedi ya. İşte dolar üzerine söyleyeceğiz şimdi. Onu hesaplamaya çalışıyorum. Ve 100 dolardan fazla bir rakam söyledi, tamam mı? Ben dedim ki bak sen bir endokrinoloji doktoruna git. Araştır. En ucuz Saxenda. Kadın orada aldığı maaş belli. Durum belli. Saxenda kullan. Öyle zayıflamaya çalış. Bayağı anlattım. Bayağı şey yaptım. Adım gibi eminim yapmayacak. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok sevdiğim arkadaşım. Dedim ki akşamları yürü. Abi tamam ya. Metrodan dedi arabası vardı işte bizim İstanbul'da biliyorsunuz arabamız oluyor ama işe arabayla gitmiyoruz. O da öyle işte araba park etmek baş belası olduğu için. Metroya gidip geliyor. Dedim metrodan bir durak önce çıkacağım abi dedi. Ne kadar dedim? 3,5 kilometre. Çok güzel dedim. Başla sonra arttırırsın. Bir hafta sonra sordum. Ya abi ya vakit olmuyor dedi. Bana ki bak benim videoları seyret. İğne kullan. Madde durumu falan sıkıntı yok. Kullanabilir. Yapmayacak abi yapmayacak. Yapmıyor insanlar yani. Ben anlayamıyorum insanları. Bak ben burada bu videolarda sadece zayıflamayı değil, sağlıklı yaşamayı. Bak bu vitaminleri sürekli sayıyorum. Ve araştırın diyorum. Git abi ben araştırdım. Şok oldum ya. Berberis diye bir şey var arkadaşlar. Berberis. Berberin berberis. Bak öğrenin. Bak
öğrenin, hayatınızda yeni bir yol açılacak ya. Zayıflamamıza yardımcı oluyor biliyor musunuz? Ve çok faydalı. Aksermansiya, resveratrol, berberis. Lütfen bunları araştırın. Ve çok para değil. Bir para veriyorsun. Bir sene kullanacaksın sen. Haftada bir tane iç ya. Çok içme. Benim risk teorim var arkadaşlar. Risk teorisi. Mesela ben bunu haftada 3-5 içmem arkadaşlar. Haftada bir tane içerim. Benim vücuduma giriyor. Az az girsin. Az az fayda versin. Ben bunu doktora söyledim. Dahiliye doktoruna. Dedim ki bak ben haftada bir tane kullanıyorum. Bana zarar verir mi? Vermez dedi. Niye versin dedi. Dedim ki benim BO2'm yüksek. Yüksek olduğu halde bir tane kullansam ne olur dedim. Bir taneden bir şey olmaz dedi. Ama bir tane bana faydası olur dedim. İlla faydası olur dedi. Bakın ben size risk teorimi şöyle anlatayım. Madem sağlık konuşuyoruz. Benim risk teorim var arkadaşlar gıdala. Nasıl anlatayım ben size? Süt alıyorsun ya. Ben hep aynı marka süt almam. Hep farklı markalar alırım. Pirinç mi alacağım? Hep farklı markalar alırım. Kuru fasulye mi alacağım? Hep farklı markalar alırım. Diş macunu mu alacağım? Hep farklı markalar alırım. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben bu zamanda hiçbir şeye güvenemiyorum. Tamam mı? Şimdi ben hep aynı beyaz peynir alırsam ya o beyaz peynir zararlıysa, içine zararlı şeyler atık olduysa ya da faydasızsa, içindeki bana lazım olan vitaminler, proteinler faydasızsa. Ben riski dağıtıyorum. Her seferinde farklı marka alıyorum. Diyelim ki ben 10 marka aldım. 10 marka süt aldım. Bunlardan ikisi sahtekar. İkisi orta karar. Alt tanesi de iyi. Böl. Benim burada faydam %60. Tam fayda %20, az fayda %20 de faydasız. Anladınız mı mantığı? Ben böyle şey yapıyorum bunu. Riski böyle dağıtıyorum. Diş macununda bile yapıyorum bunu. İçine flor var, o var, zı var, bilmem ne var. Farklı markalar alıyorum. O zararlıysa öbürü değildir diye. Şimdi ben daha önce dedim ki geçen hafta şunu gösterdim. Arkadaşlar. Geçen haftayı seyretmemişler için söylüyorum. Bu bir arkadaşlar lavaş. Lavaş tamam, bu bir lavaş. Şu an buradaki paket, işte reklam olmasın diye paketi göstermeyeceğim. Bu paketimiz neymiş? Tam çavdarlı ekşi hamurlu lavaş. Dolapta bir tane daha var. O da siyez buğdaylı tam buğdaylı lavaş. O da ekşi mayalı. Arkadaşlar dedim ya size, hani hayatımda un mamul olmayacak diye, o sözümden vazgeçtim. Böyle limitli oluyor. Hatta şeyden sonra, bu iğneden sonra 6 ay bekleyeceğim. 6 ay aynı kiloyu korumayı başarırsam önce ayda bir kere, sonra ayda 2 defa un mamülü bir şey yiyeceğim. Yani pide, lahmacun, mantı gibi. Ama hayatım boyunca pilavın hiçbir türlü yemeyeceğim. Tatlının hiçbir türlü yemeyeceğim. Bu ikisini %100 yemeyeceğim. Ekmek bu da lazım diye yiyeceğim. Bunu almak isterseniz onun da yolunu söylüyorum. İnternet siteleri var satış yapan meşhur. Ekşi mayalı lavaş yazın çıkıyor. Bak orada fiyatını da söylüyorum. Yine dolar üzerine söylüyorum. 3 tanesi, pardon bu sefer ekmek üzerine söylüyorum. Dolar değil. Yani video başka zaman seyredileceği için güncel fiyat söylemiyorum. Arkadaşlar 5'li paket satıyorlar. Her pakette 10 tane var. 5 farklı çeşidi varmış bunun. Benim aldığım markette 2 farklı çeşidi var. 5 farklı çeşidi varmış. Ve buzdolabında 1 ay dayanıyormuş. Buzdolabında. Her pakette 5 tane var. 50 tane. Ve siz bunu aldığınız zaman 3 tanesi bir ekmek parasına denk geliyor. Yani öyle kimsenin alamayacağı pahalı bir şey değil. Bugün ne yediğimi söyleyeyim bir de. Madem yemekten bahsediyoruz. Hani ben bugün yine bir ekmek yedim. Şöyle oldu. Bugün pazar. Ve ben bugün akşam yemeği olarak saat 6.30-7 gibi kızarmış patates ve hamburger yedim. Ama nasıl? Ama nasıl yedim? Anlatıyorum. Arkadaşlar patatesleri sabahtan soydum, dilimledim kızaracak gibi. Soğuk suyun içine koydum. Akşama kadar soğuk suyun içine kaldılar. En son
Pişirmeme yarım saat kadar bir sudan tuttum. Süzgeci aldım. Süzüldüler. Bunu yaptım? Nişastasından bir miktar arındırayım diye. Sonra onu Airfry'da zeytinyağı, bizim halkımız her sıvı yağ zeytinyağı değil, ayçiçek yağı değil. Zeytinyağı sıkarak, çok az da tuz atarak karıştırdım ve kızarttım. Et de bunu kendim yaparım, uğraşmak istemedim. Kasapta dana döşten kıyma çektirip hamburger yaptırdım. Orada onun şeyi var, pres var, basılıyor. Yaptırdım. Onu da Airfry'da sıfır yağ, kendi yağıyla kızarttım. Ekmek, asıl olay ekmek. Markette vegan ekmek diye bir şey buldum. Tam tahıllı yazıyordu. Glutensiz yazıyordu. Aldım. Aldım ve böyle bir akşam yemeği yemiş oldum. Her pazar yapıyorum bir şey. Geçen pazarda bu lavaşı göstermiştim. Adana yemiştim yani. Haftada bir bunu yapıyorum yani. Bunu söyledik. Liste atmayı söyledik. Biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki hayatım boyunca pilav yemeyeceğim. %100 kararlıyım buna. Hani ekmek yiyeceğim dedim de mesela ayda bir ekmek yiyeceğim, iki ekmek yiyeceğim veya ayda mamul yiyeceğim. O markette fırında satılan beyaz ekmeği kastetmiyorum. Yani mesela ayda bir kere şunu yapabilirim. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği alırım, dilimlerim, onu da tost yaparım. Mesela. Ama onu yemem. Bir de %100 ölene kadar yemeyeceğim şey şekerdir. Arkadaşlar, doğada şeker diye bir şey yok. Bizim atalarımız mesela baklavayı nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz? Üzümün suyunu sıkıp üzümün tatlı olan o şekeriyle baklava yapıyorlarmış. Şeker nedir? Bizim toprak Anadolu için bal, pekmez, üzüm. Budur şeker. Doğada rafine şeker diye bir şey yok. Rafine şeker 1747 yılında bir Alman kimyagerin bulduğu, üretilmiş bir şey. Doğal değil yani. Değil doğal. Bir de demin onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Süt alıyorum. Her seferinde farklı marka alıyorum dedim ya. Arkadaşlar, sütü de hayatımda sıfıra yaklaştıracağım. Çünkü süt de insan için faydalı değilmiş. Sütten yapılan yoğurt, peynir tamam. Çünkü onlar mayalanıyor. Ama direkt süt insana faydalı değilmiş. Bunu da araştırması tavsiye ediyorum. Hafta içi ne yapıyorum bir de? Bitki çayı içiyorum. Ama risk dağıtıyorum ya ben. Her şeyin fazlası zarar ya. Haftada 2 ya da 3 gün içiyorum. O da 2 gün yeşil çay ya da bir gün yeşil çay. Bir günde mısır püsküllü kiraz saplı bir çay aldım. Onu içiyorum. Bir şey daha var. Onu almadım. Siz araştırırsınız. Her şeyi böyle birden yapamam. Bir gün onu da alırım. Orada zeytinyağı çayı, zeytinyağı alıp onun çayını ve kara hindiba. Bunu da araştırmanızı size tavsiye ederim. Burada bırakalım. Haftaya devam edeceğiz.